Mutfağımdan ve kanalımdan herkese merhabalar arkadaşlar. Oklava kullanmadan, tek tek yufka açmadan herkesin rahatlıkla hazırlayabileceği su böreği tarifimle geldim. Tüm püf noktalarıyla, merdane yardımıyla bir tepsi dolusu su böreği nasıl hazırlanır? Detaylı tarif için videoma geçelim. Bir kabın içerisine yarım su bardağı nişasta ve yarım su bardağı unu alarak karıştıralım. Bu karışımı yufkalarımızı açmakta kullanacağız. Yoğurma kabımıza 5 adet yumurta, 1 yemek kaşığı yoğurt, 5 yemek kaşığı su, 1 yemek kaşığı tuz ilave ederek karıştıralım. Su böreği tarifinde yumurta kokusunu bastırmak için yumurtaların iyice çırpılmasının yanı sıra kullanmış olduğumuz 1 yemek kaşığı yoğurt da yumurta kokusunu bastırmakta fayda sağlıyor. Unun önce bir miktarını dökerek çırpıcı ile karıştırıp ardından kalan unu ilave ederek elimizle hamuru toparlayıp güzelce yoğuralım. Tarifim için toplamda 5 su bardağı un kullandım. Hamurumuzu yoğurma kabında yoğurduktan sonra tezgahın ya da masamızın üzerine alarak 3-4 dakika kadar da pürüzsüz hal alıncaya kadar masamızın üzerinde yoğuralım. Arkadaşlar, börek ve baklava hazırlarken her zaman böreklik ve baklavalık unları tercih edelim. Böylelikle daha güzel sonuçlar elde etmiş oluruz. Hamurumuzu 10 eşit parçaya ayırdıktan sonra yuvarlayarak bezeler elde edelim. Dilerseniz bu aşamada tartınız varsa bir mutfak tartısından da yardım alabilirsiniz. Bütün hazırlamış olduğunuz bezeleri eşitlemek adına. Un serpmiş olduğumuz kabın içerisine bütün bezeleri alıp üzerini poşetle kaplayalım hava almaması için. Bezelerimiz 40 dakika dinlenirken biz de kıymalı iç harcımızı hazırlayalım. Tavamızın içerisine 3 yemek kaşığı sıvı yağ alalım. Bir küçük boy soğanımızı küçük küçük doğradıktan sonra yağın içerisine alalım ve pembeleşinceye kadar karıştıralım. Pembeleşen soğanımızın içerisine 1 tatlı kaşığı tatlı biber salçası ilave edelim. Salça kokusu çıktıktan sonra 120 gram kıymayı ilave edelim ve kıyma suyunu salıp çekinceye kadar karıştıralım. 1 çay kaşığı tuz, yarım çay kaşığı karabiber, 1 çay kaşığı pul biber ilave ederek iç harcımızı tatlandıralım. Ocağı kapattıktan sonra ince ince kıymış olduğumuz maydanozumuzu ekleyelim. Maydanozu da kıymalı iç harcımıza yedirdikten sonra tavamızı bir kenara alıp soğumaya bırakalım. Dinlenmiş olan bezelerimizi masamıza alalım. Üzerine unlu ve nişastalı karışımdan serpiştirip merdane yardımıyla pasta tabağı büyüklüğünde açalım. Hamurumuzu yeterli büyüklükte açtıktan sonra unlu nişastalı karışımdan üzerine sürdükten sonra bir kenara alalım. Diğer bezelerde de aynı işlemi tekrardan uygulayalım.
Bütün bezelerimizi açarak aralarına unlu nişastalı karışımdan serpip 10 beze üst üste gelecek şekilde yoğurma kabının içerisine alalım. Tekrar üzerini poşetle kapatıp 20 dakika dinlenmeye bırakalım. 100 gram tereyağının içerisine 1 çay bardağından 1 parmak eksik sıvı yağ ilave ederek yağı eritip yufkaların yağlanması için hazır hale getirelim. Dinlendirmiş olduğumuz 10 tane hamurumuzun 5 tanesini alalım. Kalanların üzerini tekrar poşetle kapatalım kurumaması için. Ve merdane yardımıyla ilk beşerli grubumuzu açalım. Merdane ile üzerine baskı uygulayalım. Bu şekilde hafif hafif baskı uygulayarak açalım. Açarken de muhakkak açmış olduğumuz hamurumuzu ters çevirelim. Çünkü altta kalan yufkalar küçük kalıyor. Böylelikle 5 yufkanın her birini eşit büyüklükte açmış oluruz. Hamuru açarken de merdane ile özellikle orta kısımdan kenarlara doğru baskı uygulayalım ki yufkalarımızın kenar kısımları da incecik bir şekilde açılmış olsun. Zaten aralarında nişasta ve unlu karışım olduğu için her bir yufka bir diğerinden kolaylıkla ayrılmış oluyor. Arkadaşlar ben yufkalarımı açarken sizlerden küçük bir ricam olacak. Henüz kanalıma abone değilseniz ücretsiz bir şekilde kanalıma abone olarak kanalımın büyümesine destek sağlayabilirsiniz. Ve tariflerimi yapmasını istediğiniz yakınlarınız, arkadaşlarınızla videolarımın linkini paylaşabilirsiniz. Yorumlarınızı bekliyorum. Olumlu ya da olumsuz bütün yorumlarınıza cevap yazıyorum. Beğeni butonuna tıklamayı unutmayınız lütfen. Sizin için çok kolay ama bizim için beğeniler çok önemli. Daha da motive olup daha da güzel içerikler sizlere sunmamız açısından beğenileriniz bizim için önemli. Şimdiden desteği olan herkese ama herkese çok çok teşekkür ediyorum. Böreğimizin taban kısmının da güzel bir şekilde kızarması için ilk yufkamızı haşlamadan yağlamış olduğumuz fırın tepsimizin içerisine alalım. Büyükçe bir tencerenin içerisine suyu, 1 yemek kaşığı kaya tuzu ve 1 yemek kaşığı sıvı yağ ilave edip kaynamaya bırakalım. Kaynayan suyun içerisine yufkalarımızı sırasıyla alalım. Yufkamızı suyun içerisine aldıktan sonra 15 saniye kadar haşlayalım. Haşlanmış olan yufkamızı süzgeç yardımıyla kaynayan suyun içerisinden alalım. Bir diğer kapta buzlu su hazırlamıştık. Buzlu suyun içerisine yufkamızı bırakıyoruz. Şoklanmasını sağlıyoruz. Suyun içerisine bir miktar beklettikten sonra yufkamızı tekrar süzgeç yardımıyla toparlayıp ardından parmaklarımızla yufkamızı sıvazlayıp kalan fazla suyunu üzerinden alıyoruz. Videomu daha fazla uzun tutup sizleri sıkmamak adına diğer yufkalarımın haşlanma kısımlarını göstermiyorum. Her bir yufkamız için aynı işlemi gerçekleştiriyoruz. Haşlıyoruz ve kırışık bir şekil veriyoruz tepsinin içerisine. Aralarını da eritmiş olduğumuz yağdan ilave ediyoruz. 5 kat üst üste aynı işlemi yaptıktan sonra araya iç harcı, kıymalı iç harç hazırladım bugün. Dilerseniz peynirli ya da patatesli de hazırlayabilirsiniz. Dilediğiniz iç malzemeyle su böreğinizi hazırlayabilirsiniz. Orta kata gelecek şekilde kıymamızı yerleştirdikten sonra kalan yufkalarımıza da aynı işlemle böreğimizin üzerine kapladık. En üst kısma da bolca yağ sürüyorum güzel kızarması için. Böreğimin düzgün bir şekilde gözükmesi için de spatula ile kenarlardan yufkaların bütünlük oluşturması için baskı uyguluyorum. Bir bıçakla da 4-5 yerinden böreğimi deliyorum. Ocağın en alt rafına alüminyum tepsilerin taban kısımları kalın olduğu için böreğimi yerleştiriyorum. Hafif üzeri pembeleşince orta rafın bir alt rafına ızgaranın üzerinde pişmeye devam ettiriyorum.
Böreğimiz fırından çıkınca önce çıtır çıtır olur. Üzerine bir havlu kağıt ve sofra örtüsüyle kapladığımızda 5 dakika içerisinde yumuşacık pamuk gibi olur. Böyle ters çevirdim. Dilimleyip iç dokusunu da sizlere göstermek istiyorum. Ben 40 santimlik bir tepsi kullandım. Su böreğini ince olarak biz seviyoruz. Eğer daha kalın olmasını istiyorsanız 35 santimlik bir tepsi de hazırlarsanız su böreğiniz daha kalın olur. Tarifimi denemeyi, beğenmeyi, kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olmayı ve yorum yazmayı unutmayınız lütfen. Bugünlük de benden bu kadar. Başka bir günde yeni bir lezzetle tekrardan görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın, hoşça kalın.